Hanımlar beyler, yeni bir tarama ve takip listesi videosuna hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Bugün de en baştan Borsa İstanbul'daki tüm hisseleri taramanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden birlikte Worth to Watch ve Watch listi gözden geçirip alım vakti gelen hisse var mı diye tespit edelim. Çünkü baktığımızda tüm Borsa İstanbul'u taramak istediğimizde 494 tane hisse var. Worth to Watch listemizde de zaten halihazırda kayıtlı olan 53 tane hisse var. Diğer yandan da eğer tespit edebileceğimiz hisseler bulursak birlikte ilerleteceğimiz bir paper trading etkinliği düzenlemek istiyorum. Piyasalarda ne kadar çok işlem verisine sahip olursak o kadar sürdürülebilir bir sistem inşa ederiz ve bunu disiplinle ilerletebiliriz. Piyasalardan bu veriyi 3 şekilde elde edebiliyoruz. Birinci yöntem, hakikaten açtığımız işlemlerin analizini yaparız. Bunu nasıl yapacağımızı işlem kayıt tabloları bölümünde anlattım. Ancak bu yöntem hali hazırda oturmuş bir sistemimiz varsa biraz pahalıya mal olabilir. Çünkü bu yöntem sisteme farklı parametreler eklemek ya da çıkarmak için fazla maliyetli olacağı için anlık işlemlerim üzerinden yeni sistem kurgulayacak veri toplamayı ben tercih etmiyorum. İkinci yöntem olarak backtest yapabiliriz. Bununla alakalı çok kapsamlı bir video zaten çektim ve önümüzdeki salı günü yayınlanacak. Nasıl backtest yapılır, neden yapılır, veriler nasıl toplanır ve analiz edilir anlattım. Siz de göreceksiniz. Geçmişteki işlemlerin sonuçları üzerinden yapacağımız veri toplama işlemine bizim için bir maliyeti yok. Sadece insan bir şeyleri kendi beklediği sonucu uydurmak için manipüle etmeye meyilli olduğundan anlık piyasa işlemlerinde aslında satmayacağı yerde backtest esnasında sattım, almayacağı yerde de aldım diye veri toplayabilir. Yine de dediğim gibi maliyetsiz bir veri toplama metodu olur. Kurgulamak istediğimiz sistemden beklediğimiz sonuçları alamazsak gerçek zamanlı olarak kullanmayız ve konu kapanır. Veri toplamanın üçüncü metodu da paper trading. Bir sistem bulduk ya da var olan sisteme parametre eklemek ya da çıkarmak istiyorsak bunları paper trading yöntemiyle de yapabiliriz. Şimdi önce geçen hafta oluşturduğumuz Worth to Watch ve Watch listimize bir bakalım. Devamında alıma uygun hisseleri Excel tablosunda gerçekten işleme girmiş gibi not alarak paper trading etkinliğimizi başlatalım. Bunun detaylarını tarama bittikten sonra konuşuruz. Geçen haftadan karşımıza çıkan ilk hisse senedi Axel. Burada herhangi bir oynama yapmayacağız. Belki watch liste aktarabiliriz sadece bunu. Watch liste aktarırsak da buradan kaldıralım ki kafa karıştırmasın. Adese'yi daha önceki tarama yayınlarında hep söylemiştim. Burada breakout oldu, tekrardan onaya döndü. Burada tekrardan işlem açar mıyız? Açarsak küçük bir single line koyarak üstüne mi yaparız? Nasıl yaparız? İlk yeşil mumla mı alırız diye konuşmuştuk. Bunun paper trading etkinliğini birlikte başlatabiliriz. O yüzden Adese'yi ben burada alım vaktine ekliyorum ve World to Watch'tan çıkarıyorum. Anadolu Efes'te biraz daha altına sarkmış. Ama burada da şunu yapabiliriz. Anadolu Efes özelinde single line'ın üzerine breakout olmuş. Aşağı sarkıp bizi stop etmemiş aslında ama sarı çizginin altına düşmüş. Tekrardan üstüne attığı noktada alım yaparsak ne olur diye bir soru soracağımız paper trading etkinliği yapabiliriz. Bir sistem kurgulayabiliriz. O yüzden bunu da alım vaktine ekledim. Ak Enerji tek tek bu şekilde bakmaya devam edelim. Bu da aynı şekilde daha önce breakout yapmış, çizginin altına sarkmış ve tekrardan yükseliyor. Bunu da alım vaktine ekleyelim. Alım vaktinde şu an sadece paper trading etkinliğinde kullanacağım hisseleri belirliyorum. Gerçek piyasada alım yapmayacağım. Böyle bir kafa karışıklığı yaratmasını istemem çünkü. Bir maşı da aynı şekilde alabiliriz. Bunu buradan artık kaldırmak gerekiyor, yani bu gitmiş. Burada da onaya dönen bir yen taş. Bunu da alım vaktine alalım, paper trading'de kullanmak üzere. Gerili de ben buradan kaldıracağım. İş Bankası'nda da onayın ardından bir hareket başlamış olabilir. Burada da bir onay var. Alım vaktine ekledim. Koç Holding'de tekrardan üstüne atarsa, ama hemen atmayacağı için bunu dahil etmeyelim. Parametremiz hemen üzerine atanlardan olsun. Bunları da zaten kurallar bölümünde netleştiririz. Bakın şunu yapacağız işte. Biz burada ilk yeşil mumda alırsak böyle bir sistem kurgulayabilir miyiz gibi. Bunu buradan kaldıralım, bir anlam ifade etmiyor artık. Burada da bir onay var. Bu da artık üzerinden zaman geçmiş. Yaprakta da bir şeyler vardı. Bunu da onay için test edebiliriz. Bunu da aldık. Watch liste dönelim şimdi.
Bir de hızlıca watch liste bakalım. Bu sanırım backtest'ten kalan çizgiler. Bunları kaldıralım artık buradan. Breakout olmuş. Bunu da alım vaktine aktarıyorum. Onay olarak bunu da test edebiliriz. Burada da breakout olmuş. Bunu da alım vaktine alalım. Çizginin altına sarkıp tekrardan gidiyorsa. Backtest yayınından çok fazla çizgi kalmış geçmişten. Tamam, bu da böyle kalsın. Tekrardan şuraya sembol butonuna tıkladığım zaman alfabetik sıralıyor. Daha önce sorulmuştu. Bu şekilde de göstermiş olayım. Alım vaktine gelip bunu da alfabetik sıralayalım. ADESE çok güzel. Anadolu Efes tamam. Buraya hızlıca şöyle bir bakacağım. Yapmak istediğimiz testleri karşılamayan bir şey varsa onları kaldıralım. Kafa karıştırmasın. Tamamdır. Alım vaktinde 16 tane hisse senedi kaldı şu an elimizde. Bunu şöyle yapacağız. Burada Excel tablosunu açıyorum. Örneğin senet adı. İlk senete dönelim. Bunun adı ne? ADESE. Buraya ADESE yazıyorum. Alış tarihi. Şimdi bizim buradaki kurguladığımız metoda göre onaydan sonraki ilk yeşil mumda alacağız. Şimdi bu yeşil mumun gölgeli bir yeşil mum olduğunu görüyoruz. Ya da onayın tam üstünde mi alalım? Bu stratejiyi nasıl kurgulayalım? Çok emin olamadım. Ama gölgeli olsun ya da olmasın. Yeşil bir mum geldiyse biz orada alalım. Yani 23 Mart 2023 yapalım. 23 Mart 2023. Alış fiyatı olarak buradaki kapanış fiyatı nedir? 1.52. Bizim stop loss'umuzu burada nereye koyarız? Hemen bunun altına koyarız. Burayı bir lower high seviyesi olacağını düşünerek. Backtest yayınlarında şöyle yapmıştım. Bu kırmızı çizgiyi, yatay kırmızı çizgiyi koymuştum. O da 1.50'ye tekabül ediyor. 1.50. Şimdi burada parametrelerimiz olacak bizim. Bu onay ardından ilk yeşil. Bunu test edeceğiz. Burada bir de ne yapmıştık? Çizgi altına düştükten sonra tekrar breakout. Bunlar şu an uzun uzun kalsın. Önemli değil. Zaman içerisinde kısaltmalarını yaparız bunun. Mesela CAD, ST falan bir şeyler yaparız. Ona bir şey buluruz. Şimdi burada da ilk stop noktasını neye göre yaparız? Breakout mumundaki stop loss mu yoksa lower high seviyesindeki stop loss mu? Ona da şöyle, burası breakout mumu kabul ettik ya biz bunu. Bunun altındaki stop loss 1.50, lower high seviyesindeki stop loss da 1.50. O yüzden bu parametrelerin ikisini de 1.50 olarak gireceğim ben buraya. Buraya bunların tarihi yazacağım. BO mumunda stop tarih. Buraya da lower high stop tarih. Tamam. Şuradan bunu seçelim biçim boyacısıyla. Bunu da kutucuk içine alalım. Tamam. Şimdi burada 2 tane parametre boş kaldı. Bakın görüyorsunuz. Siz bunu yorumlarda belirtin. Yani şunu söyleyeyim bana. Örnek veriyorum. Deyin ki RSI ekleyelim biz bu parametreye. Bakalım RSI nasıl çalışıyor. Bu tamamen bir örnek. Ya da deyin ki mesela şurada bir düşen trend kırılımı olmuş. Böyle bir düşen trend varmış. Bunu şöyle güncellediğimizde bakın aslında bu düşen tam kırılmamış. Bu kırılırsa ne olur? Bunu test edelim deyin. Ya da buraya bir hareketli ortalama eklemeyi önerin. Fibonacci önerin. Bunu siz önerin. Bu iki kutucuğu siz doldurun. O yüzden onları boş bırakacağım. Şimdi ADS'yi yazdık. Şuraya da onay ardından ilk yeşilde aldık. Buraya bir artı koyalım şimdilik. En azından bu stratejiyi, bu parametreyi test ettiğimiz belli olması için. Devamında bunların hepsi kendi yolunu bulur. Zaman içerisinde bunu oturturuz. İkinci hisse senedine geçelim. Bu ne? Anadolu Efes. Şimdi burada breakout mumu şunu kabul edeceğiz. Bir breakout mumunun altındaki stop parametresini kontrol ediyorduk burada. Bir de lower high'ı kontrol ediyorduk. Bizim 22 Mart'ta 60 lira 95 kuruştan gerçekleşmiş. 22 Mart 2023 60.95'ten gerçekleşmiş. Buraya Anadolu Efes yazmayı unutmayalım. Bunu da çizgi altına düştükten sonra stratejisini burada kontrol edeceğimiz için buraya bir artı koyalım. Demek ki biz bunu yapıyoruz diye bilelim. Eğer lower high seviyesindeki stop çalışırsa testimizde 57.60, diğerini de 59 seviyesinden kontrol edeceğiz. 57.60, 59 seviyelerinden bunları kontrol edeceğiz. Diğer hisse senedimize geçelim. Burada henüz üstüne atmamış. O yüzden bu kalsın. Bunu üstüne atarsa dahil ederiz paper trading'e. Arena'da burada aslında hiç altında kapanış yapmamış. Bunu da
Aynı şekilde üstüne atarsa dahil ederiz. Burada bir breakout olmuş. Altına inmiş. Tekrar üstüne atarsa oyuna dahil ederiz. Carrefour'sa da breakout burada olmuş. Onaya indikten sonra bunu dahil ederiz. Dardanel onaya inmiş ve burada da bakın bir tane yeşil mum var. O yeşil mum üstünde kapatmış. Sarı çizgi 4.36. Dardanel şu an 4.37'de. Şimdi lower high seviyesi olarak burayı kabul edebiliriz. Şunu da breakout kabul ettiğimiz mumun altına yapalım. 24 Mart tarihinde 4.37'den almışız. 24 Mart 2023 kaçtan almıştık? 4.37'den almıştık. 4.37'den almıştık. Onay ardından gelen ilk yeşilde aldık. Şimdi buradaki stop kısımlarını boş bırakıyoruz. Bunun ikisi de 1,5 lira olduğu için bunu şimdiden yazdım. Ama Anadolu Efes'te diyelim ki stop olmamız gerekti. Breakout mumunda stop olursa bunu yazacağım. Eğer lower high'da stop olursa bunu yazacağım. Evet, lower high 57.60'da. Bunu ters yazmışım. 57.60 59. Burada ne yapmak istediğimi backtest videosunu izledikten sonra anlayacaksınız. Orada da birebir aynısını yaptım. Şimdi burada da altına sarkmış ve üstüne atmış. Buradaki kapanış 96.80, çizgi 96.90'daymış. O yüzden bunu kabul edeceğiz. Hem breakout mumu hem lower high seviyesi bunda da aynı. Eskar 24 Mart 2023. Kapanış fiyatı 99 lira 45 kuruştan olmuş. O yüzden 99 lira 45 kuruştan bunu aldık farz ediyorum. Burada da stop loss 93.70, ikisinde de aynı olduğu için yazabiliriz. 93.70. Burada Dardanel'in stoplarını unutmuşuz. 4.34, 4.26, 4.26, 4.34. Tamam. Gentaş'a bakalım. Gentaş'ta 10 aydan sonraki ilk yeşil mum dedik. Buradaki lower high seviyesi aslında çizginin üzeri. O yüzden burayı kabul edeceğiz. 22 Mart Gentaş. Alış fiyatımız 6.65. Stop 6.40. 6.65, 6.40. Buradaki lower high stopu 6.40. Yani 10 aydan sonraki ilk yeşilde aldığımızda sarı çizginin üzerinde olduğu için bunu geçersiz kılalım. Kural olarak şunu diyelim. Kurallar. Birinci kuralımız şu olsun bizim. Breakout mumu stop noktası sarı çizgi üzerindeyse sarı çizgiyi stop kabul et. Şu şekilde kalsın. Buraya kuralları böyle tek tek yazmaya devam ederiz ilerleyen dönemde de. Şimdi işimize devam edelim. Gentaş'ı yazıyorduk. 6.40'taydı. Excel tablosuna geri döndük. 6.40. Bunlar da 6.40. Şimdi bunu hangi stratejide yaptık? Onay ardından gelen ilk yeşilde yaptık. Şunu bir artısını koyalım. Eskar'ı hangi stratejide yapmıştık? Eskar'ı da breakout'un altına düştükten sonraki ilk yeşil de yaptık. Gentaş'tan sonra hit bilgisayar. Burada direkt breakout olmuş. Aslında bu single line stratejisinin ta kendisi. Bunu tekrardan test etmeye gerek yok. Çünkü ben bunu backtest yayınında kapsamlı olarak 25 hisselik bir şekilde test ettim ve sonuçlarını verdim. Orada da şunu yaptım. Breakout mumunun altına stop koyarsak ne olur? Lower high seviyesine stop koyarsak ne olur? Satış koşulu için de farklı parametre belirleyerek detaylı bir şekilde anlattım. O yayını izlediğinizde daha anlaşılır olacaktır sizin için. İş Bankası'nda da kuralımıza uygun bir şey var. Altına sarkmadığı için sarı çizgiyi stop kabul edeceğiz. Burada 14-17'den alım yaptığımızı farz edelim. 14-17 23-3-2023 tarihinde aldık. Stop loss noktamız ikisinde de sarı çizgi 13.49. 13.49. Onay ardından ilk yeşilde alım yaptık. Stoplarını unutmadan yazalım. 13.49. Bir sonraki hisseye geçelim. Burada onay var. Yeşil mum yok. O yüzden aldık, kabul etmiyoruz. Burada onay var. Yeşil mum yok. Burada altına düşmüş. Üzerine atarsa alacağız. Burada da onay ardından ilk yeşil var. 24 Mart tarihinde gerçekleşmiş. Alış fiyatı bunun kapanışı yani 7.06. 7.06. Stop seviyesi çizgi kabul ediyoruz. O yüzden 6.91. 6.91. Onay ardından ilk yeşil 6.91.
Bunu da yazdık. Bu da onaya tam olarak dönmemiş. Şimdi Excel tablomuza geri dönelim. Burada şunu göstermek istiyorum. Şu an ekranda yaptığım backtest yayınının sonucu var. Bunu backtest yayınında da göreceksiniz. Biz en son bu şekilde şu an test ettiğimiz bu stratejileri birbiriyle kıyaslayacağız. Yani onay ardından gelen ilk yeşilde alım yaparsak, çizgi altına düştükten sonraki yeni breakout'ta alım yaparsak, ondan sonra ilk breakout'ta alım yaparsak bunların hepsinin risk reward rasyolarını, profit faktörlerini, toplam kazancını, üst üste kaç işlem kaybetti, kaç işlem kazandı şeklinde. Bunları yapacağız Paper Trading serisinde. Bir de şunu yapacağız. Bu sayfayı da örnek olması açısından açtım. İşlemleri şu şekilde biriktirdikten sonra burada şu işaretlediğim yere odaklanın şu an. 10.000 lira temsili sermaye ile alım satım işlemi yaptığımızda 25-30 işlem ardından bize dip toplamda kaç para kar bırakacak şeklinde bunun hesabını yapacağız. Ama artık 10.000 lira temsili sermaye ve %1'lik pozisyon büyüklüğü üzerinden anlattığım için her şeyi sizin kendi risk parametrelerinizde, risk algınızda bu tam olarak çağrışmıyor olabilir. Bunu yorumlarda aynı şekilde bunu da bana belirtin. Deyin ki örnek veriyorum 50.000 lira temsili sermaye ile yapalım, 100.000 lira temsili sermaye ile yapalım ya da milyon temsili sermaye ile yapalım. Riskimiz de işlem başına toplam portföyümüzün %2'si olsun, 3 olsun. Bunu siz karar verin. En çok hangi seçeneğe talep gelirse o seçenek üzerinden paper trading işlemlerimizi ilerletiriz. Bakarsınız şu an ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Örneğin şu onaya döndükten sonra alım yapma işlemini kullanmıyorum. Aksu Enerji'ydi sanırım. Aksu Enerji'de ilk tarama ve takip yayınında buraya onaya döndü, alınıyor mu, alınmıyor mu, ne zaman alınıyor gibi fikir tartışmıştım. Bakın örneğin burada ilk yeşil mumda alsaydık şurada %5-10 civarı bir kar bırakabilirdi. Belki daha da yukarı gidebilirdi. Yani ne olur bilmiyorum. Kendi kullandığım strateji de değil. Belki hepimizin kullanacağı ve hepimize fayda sağlayacak bir strateji buluruz. Bu videoyu da burada sona erdirelim. Herkese hayırlı ve bereketli bir Ramazan ayı diliyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Herkese bol kazançlar.